Herkese merhaba. Bu hafta bir misafirimiz var, zoraki bir misafir. Sevgili kızım Çağla bizle beraber. Merhaba. Ya baba dedi, kaçıncı video oldu dedi. Bir videoda yanılmıyorsam bir kaçak böyle bir kaynağı olmuştu onun ama hiç birlikte video yapmamıştık. Baba dedi kaçıncı video oldu, bir videoda da beni konuk alır mısın dedi. Konuk değil zaten buranın ev sahibi fakat yalnız bir öneriyle geldi. Videoya başlayacağız ama başlayana kadar sen ne yapacağımızı bilmeyeceksin dedi. Yani bir challenge gibi, bir meydan okuma gibi bir şey. Ben de olur bakalım elimden gelirse yaparım dedim. Ben de şimdi sizinle birlikte öğreneceğim. Bakalım bu videoda ne yapmamızı isteyecekmiş Çağla. Ben düşündüm. Neyi düşündün? Biz eskiden senin iş yerinin orada sürekli hot dog yiyorduk. Hı. Ben dedim ki neden tavuktan hot dog yapmayalım? Tavuktan hot dog. Bu video yayınlanmaz. Yaparım ben. Yapar mıyım? Yaparsın, ben sana inanıyorum. Tamam uzatmayalım, hadi yapmaya başlayalım. Evet, malzemelerimizle başlayalım. Burada bir tatlı kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz olan bir baharat karışımım var. Kimyon özellikle koymadım çünkü sosis yapacağız. Kimyon birazcık daha tadını sucuğa doğru çeviriyor. Yoksa kullanılan tarifler var. İstiyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Sorun yok. Burada 250-300 gram kadar tavuk göğsü var. Bu yarı donuk. Bunu çünkü çekeceğim. Çekme işlemini kolaylaştırsın diye hafif yarı donuk halde kullanacağım. Burada 1,5 tatlı kaşığı buğday nişastası ve 1,5 çay kaşığı da karbonat var. Bunu her 250 gram için bir tatlı kaşığı nişasta, yine her 250 gram içinde bir çay kaşığı karbonat olarak düşünebilirsiniz. Ve burada sosis yapacağız ama ben de kendimden bir şey eklemek istiyorum. Madem challenge yapıyoruz, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Burada da peynirim var. Ben kaşar peyniri kullanacağım. Yani sosisimiz peynirli olacak. Malzemelerimiz çok basit. Yapıma başlayabiliriz. Evet, benim şöyle bir kıyma makinem var. Onda tavuk göğüslerini çekeceğim ama öncesinde onları şu şekilde rahat çekilebilsinler diye böyle dikey kestim. Siz burada direkt kıymayı kasabınızdan da alabilirsiniz ya da evinizde tavuk göğsünü bir öğütücüde kendiniz de çekebilirsiniz. O da bir yöntem. Ben bugün bu şekilde yapacağım. Önce kıymalarımı çekerek başlıyorum. Evet, kıymayı, tavuk etlerini kıyma makinesinin küçük ayna dediğimiz ince gözünden bu şekilde kıyıyorum. Şimdi hemen arkasından kaşar peynirini de yine makineden geçireceğim. Aynı şekilde kaşar peynirlerimi de kıyma makinesinden geçiriyorum. Kaşar peyniri de şu şekilde kıyma makinesinden geçtikten sonra şimdi ikinci adıma geçebiliriz. Bu noktada kıyma makinesinden geçirdiğim tavuk ve kaşar peynirinin üzerine başta gösterdiğim baharatlarımı ekliyorum. Buğday nişastası ve karbonatı ekliyorum. Bunları burada çok güzel yoğuruyorum. Hepsi birbirinin içine girecek ve macunumsu bir kıvam alacak şekilde. Evet, bütün karışım şu şekilde macunumsu bir hale geldikten sonra kapağını kapatıyorum
Siz isterseniz bir streç film de örtebilirsiniz. Bunu bu şekilde buzdolabında en az yarım saat bekleteceğim. Evet, karışımım şu şekilde yarım saat 45 dakikadır buzdolabında bekliyor. Şimdi bunu sosis haline getirmeye başlayacağız. Bunun için şöyle fırın poşeti kullanacağım ben. Fırın poşetinin kenarlarını kestim. Yani bir fırın poşetinden 2 yaprak çıkarttım şu şekilde. Fırın poşeti kullanmamın sebebi de ısıya dayanıklı bir ürün. Çünkü sosisleri yapıp burada işimiz bitmeyecek. Onlara ikinci bir işlem yapacağız. O yüzden streç veya başka bir şey kullanmıyorum. Bir fırın poşetini aldım. Dediğim gibi onu ikiye böldüm. Yani bir fırın poşetinden 2 yaprak çıkarttım şu şekilde. Onu matıma seriyorum. Sonrasında karışımımdan istediğim kadar üzerine ekliyorum. Bu noktada ellerinizi ara ara ıslatmanızı öneririm. Çünkü içindeki nişasta ve karbonatla yapışkan bir hale geldi. Bu şekilde onlara bir form veriyorum. Şu şekilde aradaki hava boşluklarını da alarak şu şekilde ezerek önce şu şekilde bir form veriyorum. Sonra bu karışımımı bu şekilde katlıyorum. Katladıktan sonra o sosisin karakteristik özelliğini vermek için şu şekilde hafifçe yuvarlıyorum. En son fırın poşetimin iki ucunu şu şekilde sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra önce bir ucunu yine fırın poşetinin zaten içinden çıkan o tel bağlaçla önce bir ucunu bağlıyorum. Arkasından yine formunu korumasına gayret ederek diğer ucunu sıkıştırıyorum ve şöyle bir form elde ediyorum. Bu ucunu da yine tel bağlaçla bağlayacağım. Uç kısımdaki fazlalıkları bir bıçak veya makas yardımıyla alıyorum. Şu şekilde istediğiniz boyutta, ister daha kalın, daha kısa, isterseniz daha ince, daha uzun, hangi formu seviyorsanız o şekilde o formda sosislerimi hazırlıyorum. Dediğim gibi farklı boyutlar, farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Daha ince, daha uzun, daha kalın, daha kısa. Bu artık size kalmış. Bu şekilde sosislerimi hazırladıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şöyle bir tencereyi ocağa almıştım. İçine de su koydum ve kaynattım suyu. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Kısık ateşte kaynamakta olan suyun içerisine hazırlamış olduğum sosisleri atıyorum. Siz bu sosisleri daha sonra kullanacaksanız eğer bu haliyle buzdolabına atıp sonra da kullanabilirsiniz. Ya da şu anda benim yapacağım gibi suda haşlayıp sonra soğutup tekrar dondurup daha ileriki bir zamanda kullanabilirsiniz. Veya direkt kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Şu anda kaynamış olan ama altı da kısık suyun içerisine sosisleri bırakıyorum. Bu şekilde 15 dakika boyunca
burada pişecekler. Evet, sosisler bu şekilde 15 dakikadır sıcak suyun içindeler. Şimdi onları soğumaları için kenara alıyorum. Evet, sosisleri bu şekilde soğuttuktan sonra onları artık fırın poşetinden ayırıyorum. Evet, sosislerimi bu şekilde ayırdım fırın poşetinden. Şöyle bir tavamı ocağa alıyorum. Dibine çok az sıvı yağ, yağın kızmasını bekliyorum. Yağ kızdıktan sonra sosislerimi yerleştiriyorum. Onları burada tüm yüzeyleri eşit bir şekilde pişene kadar kızartacağım. Peynirli tavuk sosislerimin her yüzeyi şu şekilde nar gibi kızardıktan sonra artık sunuma geçebilirim. Ellerinizle hazırladığınız ve içeriğinde ne olduğunu bildiğiniz bu çok lezzetli ve çok sağlıklı peynirli tavuk sosisini dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Umarım beğenerek pişirir, sevgiyle paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.